Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel iki ipim var. Onunla başlayacağım. 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden iki ipim de o şekilde. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelim oldukça güzel ve kolay, iki renkli yapılan harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle lastiğimi yaptım, hazırladım. Bu modelde ilmek sayısı yok arkadaşlar. İstediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Tek sayıda, çift sayıda, yani yapacağınız örgüye göre ilmeklerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi lastiğimizin şöyle ben tekstil tipi bir lastik başladım. Bu şekilde başladım. Şimdi lastiğimizin arka kısmındayız. Arka yüzünde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi 4 sıra bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Yeşil ipimle daha sonra diğer renk ipime geçeceğim. Birinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle model anlatımı olmadığı için biraz hızlı örüyorum arkadaşlar. 4 sıra bu şekilde yapıyoruz. Arka yüzünde ters, ön yüzünde düz örerek daha sonra rengimizi değiştireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Üçüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 4 sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Arka yüzünde ters, ön yüzünde düz örerek 4 sırayı tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçince diğer renk ipimize geçeceğiz. Onunla model kurmaya başlayacağız. Son ilmeği örmüyoruz. Renk değiştireceğimiz için kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde bakın 4 sırayı tamamladım. 4 sıradan sonra hemen diğer renk ipimi aldım. Şöyle onu bağlayacağım hemen. Şöyle düğümledim. Yeşil ipimi bıraktım. Bu bej olan ipimi aldım. Şimdi onunla arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için örüyorum arkadaşlar. Şu şekilde ipimi arkaya aldım ve kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci rengimize geçtiğimizde ilmeklerimizi ters olarak örelim. 4 sıra
Yeşille örmüştüm. Şimdi 5. sırayı da ikinci rengimizle örüyoruz. Arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzüne geçtik arkadaşlar. Bakın, ikinci rengimde arka yüzünde düz olarak ördüm. Şimdi ön yüzündeyiz. Yani ikinci rengimizle ikinci sıramız. İkinci sıranın ön yüzündeyiz şu anda. Sıradaki ilmeğimi değil, bakın şu aradaki boşluktan, ilmeğimin altındaki değil yanındaki boşluktan bir ilmek çıkarıyorum bu şekilde. Örmeden şişime takıyorum ve 2 ilmeğimi de yine örmeden alıyorum. Şöyle göstereyim. Şu aradaki boşluktan, yani şişteki boşluk değil ama bir altındaki boşluktan, şöyle bir altındaki boşluktan bir ilmek çıkarttım, şişime taktım, örmeden aldım. Şöyle yandan bir alt boşluktan bir ilmek çıkardım. 2 sıradaki ilmekle beraber ikisini örmeden alıyorum. Şişimdeki ilmeğin altındaki boşluktan değil, bir yan boşluktan, yani sola doğru olan boşluktan şöyle bir ilmek çıkardım, şişime taktım, ikisini de örmeden aldım. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. İkinci renk ipimizle ikinci sıramız ön yüzündeyiz. Arka yüzünde ipimizi taktık. Ters örerek ön yüzüne geçtik. Şöyle 2 ilmeğimi de yine örmeden alıyorum. İpimizi tellendirmeden alalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Ön yüzünde sıramızı tamamladık arkadaşlar. Bakın şöyle devam ettik. Şimdi arka yüzüne geçtik. Yine ikinci renk ipimizle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerim bakın çift çift. Şöyle ikili ikili. Bunları ikisini bir alarak düz örüyorum. İkisini bir alarak düz örüyorum. Yani ilmeklerimizi tek sayıya düşürdük tekrar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. İlmeklerimizi şöyle ikili ikili alarak düz örüyoruz. Yani eski sayısına tekrar düşürmüş olduk. Aradan ilmek çıkartarak birer tane artırmıştık. Onları yine 2 2 örerek tek sayıya düşürüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın şöyle modelimiz kendini göstermeye başladı. Harika, şöyle kabarık kabarık bir model olacak arkadaşlar. Ön yüzündeyiz şimdi. Yani şu bej olan ipimizle 4. sıra ön yüzündeyiz. 4 sıra zaten yeşilden yaptım. 4 sırada diğer renkten yapıyoruz. Modelimiz toplamda 8 sıradan oluşuyor. Yeşille sadece ön yüzünde düz oldu. Bakın model kurulmuyor. Diğer kullanacağınız renkle de bu işlemi yapacaksınız. Hep bunun tekrarından oluşacak. Sıra sonuna kadar düz örerek devam ediyorum.
Renk değiştireceğim için kenar ilmeğimi örmüyorum arkadaşlar. Bakın, örmeden aldım. Evet, modeli bir kez kurduk. Modelimiz böyle devam edecek. Gördüğünüz gibi şöyle harika güzel bir görüntüsü var. Modelin şimdi ikinci kez model kurulumunda ne yapıyoruz? Önce diğer renk, pardon şöyle öne getireyim. Diğer renk ipimizi alıyoruz. Arkaya doğru alalım onu. Daha sonra kenar ilmeğimizi onunla örüyoruz. Çünkü renk değiştireceğimiz için ön yüzünde örmedim kenar ilmeğini. Şimdi örüyorum. Birinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu renkle 4 sıramızı tamamlayacağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin birinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi bunu 4 sıraya tamamladıktan sonra arkadaşlar yine şu diğer renge geçip bu işlemleri yapacağız. Yani 8 sırayı tamamlayacağız. 4 bir renkle 4 bir renkle yapılıyor modelimiz. Herhalde bir daha anlatmama gerek yok. Bu şekilde tamamlıyoruz. Anlaşılmadık yer olursa da videoyu baştan izleyebilirsiniz. Bakın arka yüzünde ters örerek diğer renge geçtim. Burada da aynı şekilde 4 sırayı yapıyoruz. Burada şöyle daha sonra diğer renge geçerek diğer işlemlerimizi yapıyoruz. Evet, bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Bir de ilerlemiş halini göstereyim size. Şöyle 3 kez kurdum bunu da. Aynı lastiği kullandım. Bakın şöyle. Bunda da şöyle aynı dediğim gibi arada 4 sırayı bir renkle yapıyoruz. Diğer renge geçerek 4 sırada da diğer işlemi yapıyoruz. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay bir model. İstediğiniz renkte de yapabilirsiniz. Şu aradaki model kurulum yerlerini birkaç renkte kullanabilirsiniz. Her birini bir renkten yaparak devam edebilirsiniz. Modelin arka yüzü de şu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Kenar ilmeklerimiz böyle çıkıyor. Yakadan başlama örgülerinizde yelek hırka yaparken de şöyle bir görüntüsü olur. Evet, bu modelden istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde her türlü örgüde kullanılabilecek ideal bir model, kullanışlı. Yapımı da oldukça zevkli arkadaşlar. Bugünkü modelimiz de buydu. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.